olarak beyaz ya da sarımsı Aha. bunu yapıyorlar. Ne diyorlar? Samanlı topraklı falan yapıyorlar işte bu tarzı. Bak, Şu mu? mesela çoklu bir şey görüyorsun ya. Evet. Şişe pencereleri var. Ha, ona şebent deniyor. Evet, o bizim mesela rengi çok güzel. Bunu diyorum uzaktan. Çantamı asayım da elem terefiş, kem gözleri şiş. Evden çıktık, şimdi ilk işimiz erik ağacına dadanmak oldu. Hadi gidelim. Hazırım. Böyle evler. Hmm. Böyleydi bizimki, böyleydi. Bir taraftan bu hatta kayardı. Orada otururduk kayardı. Selamünaleyküm. Karışık duruyor. Hoş gördük. Balkon da bak bunun gibi değil. Ha, büyük geniş böyle Açık mi? balkon. Bak bu mavi görüyor musun? Açık. Tamam. Öyle balkon. Ha, oradan dolanarak geliyor. Evet öyleydi full. Geleneksel Azerbaycan'ın Kuba evleri. Şimdi köyde yürüyüşe çıktık. Lamia bana kültürel tanıtım yapacak. Bu arada bir ülkeyle ilgili en sevdiğim şey bol bol yemek verilmesi. Güzel bir şey O değil. kutabeyi yedik ya. Böyle bir hayatım güzelleşti. Önden de böyle görünüyor. Ha, açık dediğin yani aslında bizim balkonlar da böyle oluyor sanki. O tarafı açık. Ha, önü açık anlamında. Tamam, Bir pencere falan yok. anladım. En sevdiğim ülke şekli bol bol yemek verilmesi, yemek tanıtılması. Buradan mı gidiyoruz? Buradan gidip gelirken buradan geliriz. Ha, daire çizeceğiz o zaman. Yok o tarafa gideceğiz köye de. Gelirken buradan geliriz dedin. Arkadaşlar. Böyle tarzda böyle mavi genel olarak beyaz ya da sarımsı Aha. bunu yapıyorlar. Ne diyorlar? Samanlı topraklı falan yapıyorlar eskiden. Kışın Bu onlardan mı? Samanlı topraklı yapılan evlerden mi? eski evler evet kerpiç diyor işte. Ha, kerpiç. Kerpiç evler falan diyorsun. Tamam. Onlar oluyor. Isıyı tutuyor. Isıyı tutuyor, yazın da çok serinliyor. Kendinden yalıtımlı. Evet. Mesela bu şişebent tarzı. Bak, Şu mu? mesela çoklu bir şey görüyorsun ya. Evet. Şişe pencereleri var. Ha, ona şebent deniyor. Evet, o bizim mesela aslında bizim evin bir odasının pencereleri onun gibiydi. Bu arada düğün var bir yerlerde. Ha, Duyuyorsun değil mi şimdi? evet, korna basarak geçiyorlar. Şarkı da geliyordu ben duyuyorum. Aa, ben duymadım. Evet. Arkadaşlar, ha, buna şu şebent deniyormuş. Klasik Küba evleri. Kuba değil mi? Bak, evet. Küba değil bu arada, Kuba. Cahil ben. Aklım nerelere kaydıysa artık uzaklara. Şeyinden, hani inançlara göre evden asıyorsun. Ha, Yapıyorsun. kapının önüne nazardan Evet. korusun diye. Evde bir yerden koyuyorsun. Kapının önünde olabilir, evin içinde olabilir şey. Rengi çok güzelmiş Evet. ama. Rengi çok güzel. Bunu diyorum uzaktan. Çantamı asayım da elem terefiş, kem gözleri şiş. Çantaya o dikenli. Evet, dikenliymiş, yiyemedim. Olmadı, koparamadım, yemedi. Düğün olduğu zaman bu köyde kapıların önüne bunlardan bağlıyorlarmış kırmızılı şekilde. Demek ki anladık ki bu evde düğün varmış. Ama evin içinde değil düğün herhalde. Düğün yerine falan mı gittiler? Evet. Ama Konvoy fark çıktı etmiyor. ya. Fark etmiyor. Bizde Azerbaycan'da bir yerde düğün olursa kırmızı bağlıyorlar. Eğer ölü olursa mesela siyah bağlıyorlar. Bütün Azerbaycan köylerinde mi yoksa Evet. sadece burada mı? Yok her yerde. Ha. Her yerde. Azerbaycan her yerde. Tamam, dönerken ona da kısa bir video çekeyim. Köy otobüsü. El sallayasım geldi adama. Öyle bir baktı ki yalnız bize, el sallayacaktım, böyle şey oldum. Neyse, tamam. Bunlar ilçeye gidiyor. Evet merkezi. Bizim Tamam. az önce süpermarket falan vardı ya. Hı hı. Orada onun önündeki bir tane eski pazar yeri. Bak işte burada düğün Burada olmuş. düğün olmuş. Evet, olabilir mesela bir ay
Bazen olur bir 3-4 ay önce kalmış. Dur bir dakika. İş. Düşmezsem. Bunun adı başkaymış bu. Farklı bir erikletta. Biz ciralça diyoruz ona. Ciralça. Cır demek yabani gibi. Tamam. Yabani erik gibi yani. Evet. Turşu yapılıyormuş. Bayağı tatlı. Bunun Ekşi tadı var bekliyordum. bir de. Sarısı var, moru var. Renk renk. Burada yani bizim köyde. Başka bir köye gelmişiz bu arada. Köy. Bu ne? Elektrik direği yamulmuş. Biraz Allah'a doğru gidiyor sanki. Durması gereken hizasında değil gibi ama. Eğimli doğru. Yana yakılınca elektriği daha iyi veriyormuş köye ondan. Eski. Bayağı. Şekilde de var ev bu arada. Bu da geleneksel evmiş. Geleneksel Azerbaycan evi. Bu bayağı etkileyici bu arada. Bunu çok sevdim. Ben bunu 100 tanesini yazdım. Bayağı iyi. Burada resim çektim. Her geldiğinde karşılaştırıyor. Bir şey değiştirmişler mi, değiştirmemişler mi? Kimse kalmıyor. Hı? Kimse kalmıyor. Boş mu ev? Evet boş bak. Bize versinler, biz kalırız. Aa bak, köylüler söğüt ağacının altına toplanmış. Önceden Türkler söğüt ağacının altında toplanıp köyün kararlarını verirlermiş. Konsilya, konsey oradan geliyor. Görünce böyle. Herkes horozlarını saklasın. Akşama kesip yiyecek. Bakın Asya'daki dostlarım beni burada da yalnız bırakmadılar. Bu arada yani bir şey söyleyeceğim. Aynı İsveç Alp dağları, tamam mı? Yeşil yeşil gidiyor yani. Ha Avrupa'ymış, ha Azerbaycan'mış. Ben çok beğendim. Şöyle Pire doğru gidiyormuşuz. Şu yolun güzelliğini, gerçekten yeşilliğini, doğallığını göstermek istedim sadece. Isırgan otuyla. Isırgan otunu eliyle yapıyor da sonra yumurta mı ekliyor? İki arkadaş. İyi bari. Bir kez biriyle konuşurken kulağımda gitmiş. A'dan S'ye kadar mı şeye kadar 10 tane mi falan filan kişiyi eklemiş. Oo, tiny house yerleştirmiş direkt Bu köye. yeni. Ben hiç beğenmiyorum. Buna tiny house diyoruz Türkiye'de. Ben yeni moda oldu işte, bize yapıyorlar böyle. Türkiye'de de yapıyorlar aynen. Hiç beğenmiyorum. Çünkü bu biliyor musun neye bozulmuş? Burada pil vardı. Haha. Kutsal bir yerlerden ağaç falan şey, inanç işte, baklı inanç ama ağaç şeyi vardı, su falan akardı. Bunu buraya gelen buralı değil, bilmiyor ve dağıtmışlar mesela. Ha, pir kutsal yere mi deniyor, ağacın adı mı? Bir kutsal yer ama orası ağaç da olabilir, taş da olabilir, su da olabilir. Ha. Mesela orada inanılıyor ki bir insan gelmiş, ölmüş, kalmış, bir efsane var falan yani. Ha, burada pir olduğuna inanıyorlarmış. Burada, evet, burada. Ama bunu dışarıdan gelen, yani Kubalı değil. Evet, başka bölgeden falan, bilmiyor burayı. O yüzden de dağıtmış. Ev yapmış orada işte. Burada bir kadın yaşıyordu. Burada mı? Evet, şeydi. Tam kesin bilgi değil. Ama bildiğim kadarıyla ikinci şeyde mi İkinci Dünya Savaşı, tam kesin değil ama babam onlar demiş. İkinci Dünya Savaşı'nda mı falan işte kadının kocası işte savaşmaya gitmiş, oradan kaybettirmiş buradan. Bize öyle var. Dedikoduya bak. Bizde öyle çok var köylerde. Yani sadece bu kadın tam hatırlamıyorum, o öyle miydi? Bizde köyler, Azerbaycan köylerinde çok şey var, böyle kadınlar var. Yani bizim oraya savaşa giderler. Oradan da kadınlar. Yani gelirken de evlenmişler. Benim şey bile teyzemin kaynanası da öyle. Aslında kendisi Rusya, Ukrayna mı falan filan orada. İşte teyzemin kocasının babası savaşa gitmiş, gelirken kadın da ailesini, her şeyi bırakmış gelmiş köye yani. Bize her köylerde var. Azerbaycan genelinde böyle yani. Her yer. Çünkü buradan çok insan gitti savaşmaya. İkinci Dünya Savaşı Evet. için. Evet, Almanya falan.
Avrupa'ya destek olmak için mi? Yok, Sovyetler tarafı. Biz Ha. Sovyetler tarafında öyle. Benim tarih bilginin yerlerde sürünüşü. Gel burada. O zaman Azerbaycanlıların evlerini, yuvalarını da Rus karılar yıktı desene. Ama içinde burada mesela benim o kaya hepsi oldu. Müslüman oldu, dili öğrendi ve tam geleneksel buralı gibi oldu. Ama sonuçta evlilermiş, ikinci kadın yani. Değil mi? Yok, buradan evli değiller, bekar olarak gitmişler savaşa. Ha. Bekar olarak. Anladım. Bir kadın mesela aşık olmuşlar, getirmiş, evlenmiş. Tamam, ben sanıyorum ki burada evli, Aa, savaşa gitti. yok. Savaştan dönüştü. Yok ya. Diyorum ki falan. Yok. Bak buradan Ha. yukarı böyle. Böyle çok güzel. Hadi arkadaşlar. Yürü ya kulum Özge. Kuba'nın köyleri. Karadeniz'e çok benziyor ama rakım 700'müş. Nefesim tıkandı, hemen şurada 2 yokuş döndük. Hadi ben sigara içiyorum. Sen niye tıkandın? Hastayım ya. Tamam, hadi senin de bahanen var. 2 kör topal sakat. Şöyle bir tırmanış yapıp köyü keşfetmeye çalışıyoruz. 2 gündür yataktan çıkmıyordum. Doğru. Dün sadece kalktım, tüm full uyuyordum. Böğürtlen- Doğru. Böğürtlen çalları. Ama yetişmemiş. Birkaç tane. Bence hiç. Böğürtlen işko. Bu böğürtlen değil mi bu? Bu galiba. Moruk mu? Böğürtlen Şaka yapmıyorum. Moruk deniyor buna arkadaşlar Azerbaycan'da. değil sen. Türkçesi dut diye isim de var da hayır, hani orman meyvesi deniyor ya, mor. O değil mi? Evet. Bilmiyorum Türkçesi. Moru da burada öğrendim. Resminden ezberledim. Hani Türkçesini de bilmiyordum. Ama İngilizcesi blackberry işte. Ya ben ona karışacağım ya. Mulberry, blackberry. Heh, aynen. İşte keşke bilsem. Oy. Oy. Neyse, böğürtlen kendime getirdi beni. Ha bak, yüksek ses böyle olur işte. Bir köyden ötekine bağırırsın. Şimdi şöyle bir şey oldu. Lamia diyorum ki ailen çok kısık sesle konuşuyor. Duymuyorum. Çünkü biliyorsunuz ki böyle yaklaşık bir haftadır teyzemin evindeyim. Ve teyzem gerçekten çok yüksek sesle konuşuyor. En son kuzenim yanında eşimle konuşurken dedim ki sağır olacak Daniel yani. O kadar. Şu camiyi gösteriyor bu arada Rabia. Şurada. Köylüler toplanıp yapmışlar. Ha, kendi aralarında para toplayıp yapmışlar. Çok güzel olmuş bu arada. Baya güzel görünüyor. Neyse. Diyorum ki çok kısık sesle konuşuyorsunuz. Benimkiler çok yüksek sesle konuşuyor. Lamia'nın annesi de tam tersi. Onlara kızıyormuş. Çok yüksek sesle konuşuyorsunuz diye. Eğer bu yüksekse kısık. Bilmiyorum yani. Ya da benim işitme aralığımın açılması gerekiyor. Çünkü ben Azerbaycancayı hiç duymuyorum. Anlamak için önce duymam gerekiyor. Aynen öyle. Seni ispatla yapmam gerekiyor. Tam bu videoyu izlet. Burada anlattım. Gösterirsin. Dersin ki Özge böyle böyle dedi. Evet. İsim tam olarak bilmiyorum. Biz de çocukken yapardık böyle. 3 tane taş alıyorsun. Tamam. Sonra burada duruyorsun. Burada. Evet, oradan bu taşın oraya dilek tutuyorsun. Tutturabilirsen dileğin kabul olacak, olmazsa olmayacak. Eyvah. Tamam. Gel. İstersen Biz deneyelim. Yok, ben kendim deneyelim. Sonucu haber vereyim. Arkadaşlar taşları tutturamayınca üçgen şeklinde çaputu bağlamış. Onun anlamını bilmiyorum ben de doğru. Bence üçlü taşları içeri tutturamayınca taşları içeri bağlamış işte. %100 kesin olsun diye. Şey var, taşlar. Ha, tutturanlar mı? Tutturanlar, evet onlar. Aga be. Dilekleri Benimki tutmadı bu arada. Haberiniz olsun. Ama dışarıdan baya böyle görkemli görünüyor. Ve yanından bir tane daha yeraltı suyu akıyor. Tamam, bu taşlar eski mezarlıkmış arkadaşlar. Ay, mezarlığın başı orası mı? İçinde bak, içeride mezarlık. Oo. Askeri araç gibi. Askeri araç mıydı? Normal kamyon muydu dümdüz? Evet.
Çok askeri araç gibi. Türkiye'de böyle bu yeşil sadece asker yeşilliğinde var da. Şurası mezarlık. Tam devamı burası mezarlığın. Eski. Aslında o onun devamı. Ha bu onun devamıymış Daha tam eski. tersi. Bu taşlar Tamam. daha eski oluyor. Taşlar daha eskiymiş. Şu aşağı doğru ağacın kökleri biraz kaçıvermiş dışarı. Heyelan falan sel gibi bir şey mi yoksa? Niye kaymış yani hani böyle aşağı doğru anlamında? Şey, ne o mu? Hı hı. Normalde yağmur yağınca da şey gelir ya zaten yüksekten. Evet. Selden böyle Evet, artık gelir mi? foşuramış. Yağmur yağınca falan yağar böyle. Burada yağmurda var ya of ne sel akar. Bizim bak bundan birazcık yüksek bir çınar ağacımız vardı. Haha Yağmurda gözümüzün önünde düştü. o kadar. Çünkü yukarıdan aşağı akıyor yani çok belli şeyin eğimi. Düz değil yani ki. Evet. Fark ettiysen. Evet evet. Ha mezarlık şurası. Orası da mezarlıkta. O kapı da var ya. Haha. Orada mezarlıkta. Bilmem görünüyor mu da arkadaşlar biraz taşlar maçlar görünüyor. Şimdi değil mi mezarlık artık? Burası mezarlık. Tamam. Ama oradan da vardı mezarlık. Ha. Sizin köy nüfusunu biraz çoğaltalım. Biz yarın şeye gideceğiz. Bizim köyün mezarlığına gideceğiz. Bu köyün mezarlığı. Tamam. Biz başka bir köydeyiz şu an. O kadar yürüdük ki köy değiştirdik. Düşünün arkadaşlar. Oo ahır. Evet. Yıllardır görmüyordum var ya bir garip oldum. Tövle. Valla. Tövle diyoruz biz. Tövle. Tövle. Hiçbir şeye benzemiyor Türkçe'de. Öteden git araba. Çok hızlı geliyorlar. Bu yol öyle. Yavaş gelemezsin. Ha aşağı doğru sallanıyor diye. O zaman buradan yürüyelim. Yukarı çıkan zor gelir. Mantıklı değil mi? He, en azından buradan çarpılma riskindense buradaki kornacı alsın arkamızdan. Yok buradan gitmek çok şey değil. Oradan genelde mi? Tamam işte 2 çift şerit değil mi bu yol? O kadar şey yok. O kadar kural yok. Köy bura. Oo foşur foşur su akıyor. İçiliyor mu bu? Şöyle dolansam. Ama çamur olmuş ya hep orası. Yok tamam. Boş ver. Çamur hep. Batıramam ayağımı. Yukarı çıkar da arkadaşlar bak hızlı geliyor. Bak hızlı geliyor gayet. Ben yavaş gelir diye düşünmüştüm. Şerit falan yokmuş bu arada. Bulduğu yeri ortalayıp geçiyormuş gerçekten. Oy. Oo. Tam nereye geldiğimizi de söyle. Pir. Bu pir. Bak buradan içebilirsin. Şundan. Evet. Daha hastayım içmeyeceğim. Soğuk diye mi? Evet. Bunu tutar mısın? Evet. Kayıtta şu an haberin olsun. Taş. Kayıtta. Hı hı. Oo bayağı iyi. Yeraltı suları bunlar hepsi. Bayılacağım. Al. Ben onu keserim sonra. Benim kankalarım. Mü. Bu arada inekten korkuyorum. Yani yavrudan korkmuyorum da danadan. Bunlar yavrusu. Yetişkin inek bir tık bak böyle korkutuyor. Geliyor doğru. Tamam uzaktan seviyorum. Teşekkür ederim. Tepeliyor ya, tepikliyor ya. Hani bu biraz okey. Çok korkutmuyor ama yetişkin inek aşırı korkutuyor. Çünkü köydeyken bizi kovalamıştı inek. Bu bizde şey değil de köpekler de. Ha köpek. Evet. Ben köpekten de korkuyorum. Köpekler Ben saldırıyor korkusuz bir insan değilim ama her zaman söylüyorum cesaret korkusuz olmak değil korkularını bilip üstüne gitmektir. Öyle ki zaten. Yani korkusuz
Zaten olan insanın psikolojik sorunları var. Bence de beyninde yerler çalışmıyordur. Ciddi manada ama yani beynin çalışmıyor diyoruz da ama ciddi anlamda ben düşünüyorum ki beyninde bir yerler çalışmıyor ki korkusuz oluyor. Çünkü korkusuz olmaz. Korkusuz Evet. sadece yeni doğan çocuk olabilir. O da hani öğrenmediği için korku ne demek olduğunu. Her yerde şarıl şarıl su akıyor arkadaşlar. Şurada aşağıdan da geliyor. Aşırı iç ferahlatıcı bir köy diyebilirim. Ruhuma huzur veriyor yani. Evet arkadaşlar şimdi manzaralara doğru gidiyoruz. Ama bunlar Kafkas Dağı değil. Kafkas şeyi değil mi? Kafkas Dağları. Kafkas Dağları mı? Kuzey Kafkas Dağları. Kuzey Kafkas Dağları mı? Ya bakın arkadaşlar. Hep tarih kitaplarında okurdum işte böyle hani Kuzey Kafkas Dağları bilmem ne ve hep şey derdim. Ben herhalde hiçbir gün bunları göremeyeceğim. Öleceğim yani görmeden. Şu an bir gün bir kere daha hayalim gerçek oldu. Bu arada çok güzel görünüyor. Şah burada mı peki? Dedin ya Şah zirvesi var diye. Buradan Kubalı. gözükmez. Buradan görünmüyormuş. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Sıra dağları da şeklinde. Vay be. Bu hayatta nereye gidiyor acaba Lamia? Tamam. Bak ben buradan falan diyordum. Böyle şey Ha. yapayım o evin yanından falan gibi. Şöyle evet. Köy gibi hatta buradan da olabilir. Köy gözükür. Mesela ya da Evet. böyle de olabilir bak. Böyle gözükürsün. Buradan durarsın. Bölünüyor değil mi? İllere sonra ilçelere bölünüyor. Cumhuriyet dedin Türkiye. Türkiye. Tamam Türkiye illere sonra iller ilçelere bölünüyor. Bizde işte ülke rayonlara bölünüyor. Ha. Aslında il gibi mi? Neden il İşte demiyorsunuz? her ülkenin bölünme şekli farklı oluyor. Ha. O Türkiye'nin öyle mesela hani Rusya'da farklı, Almanya'da farklı, ya her Tamam. Kırgızistan'da farklı. Mesela Kuba şu an bir rayon. Evet, rayon. Tamam. İçine şey dahil. Kuba şehri merkez olan yer. Orası dahil. Bir de Ha bu çok- şehir de var aslında. Evet, bir de merkez olduğumuz yer, bir de tüm köyler hepsi oraya dahil. Ha tamam şimdi anladım. Acaba şey gibi mi rayon? Mesela Karadeniz bölgesi var ya. Bölge olarak gitmiyor tam. Çünkü Farklı. bunun belediyesi falan var bunun. İcra Ha şeyler- rayonun da farklı. Evet, onun yani Kuba rayonuna bakan direkt hani nasıl desem bir birim var. Hı hı. Ha tamam. Arkadaşlar Azerbaycan'da yönetim sistemi bayağı farklıymış. İcra Ben de onu tam bilmiyorum da icra hakimiyeti miydi neydi falan filan şeyler Ha. var. Her rayonun yani kendi, her köyün de kendi şeyi var. Mesela belediyesi falan var. Bir de rayonun da var ayrıca ha. merkezde. O yüzden otobüs durağında şey rayonlara gider yazıyor. Hani bilet Evet, alırken evet. orada otogarda. Ben de rayonu hani illere gider, ilçelere gider gibi anladım. Evet. Böyle arkadaşlar. Sizde yani direkt şey oluyor aslında. Hem il oluyor hem ilçe. Evet. Hem yani il büyük olan, Hmm. sonra 6 ilçe oluyor. Sonra ilçe köy oluyor. Köyden işte hani mahalle falan filan Nasıl oluyor. sizinki farklı? Ama köy belediye değil mesela. Köyün belediyesi yok. Köye muhtar bakar. Farklı. İşte köyde, ben onları tam bilmiyorum da köyde belediyesi olması gerekiyor. Buca belediyesi var bunun belediyesi Hı hı. diye biliyorum. Burası neydi? Unuttum bile. 3 gün. 3 gün. 3 gün var 3 ya. gün köyü. Tamam. Üç ve 3 gün. gün. Tamam. Bizim köyün adı zor. Burası kolay 3 gün. Burası kolay. Ha, bizim köyün adı ne? Küpçal. Küpçal. Evet. Daha kolay geldi. 3 gün ama bir de 3 ve gün. Evet. Sanki böyle kafamda uçkun Yok, böyle three kafamda days. karışıyor 3 nedense. days. 3 days diye hatırla. Tamam. 3 days. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Azerbaycan'ın köylerini geziyoruz. Devam. Evet. Şimdi mezarlığa geldik arkadaşlar. Burada mezarlığınız da güzel de keşke düz olsa. Sanki böyle dereden aşağı geri yuvarlanacakmışım gibi hissediyorum. Bir tık zorluyor. Oy. Şurada mezar taşları bakın. İnşallah varacağız. Gerçekten sanki
Bizim acaba yama mezarlığımız var mı? Yani bizimkiler hep düz ayaktır. Ay. Oh. Evet. Şimdi içimden bir El Fatiha. Oy. Arkadaşlar bu kadar yürümemin sebebi Azerbaycan'da mezar taşlarının üstünde resimler oluyor. Bütün hani Azerbaycan kültürü mü böyle, hani insanlar böyle resimleri oluyor. Ama herkes yaptırıyor. Mesela bizimkinde Şunda yok. amcam karşı mesela resim olmasına. Hı hı. De resim olmaz diyor. Sonra var eski mezarlarda mesela resim yok. O da hani zor olduğu içindir mi? Mesela kalitesine bak. Gel. Hangisi? Bu. Evet. Bu direkt. Adam bildiğin mezarın başında oturuyor. Evet. Ben de istemezdim herhalde, şey derdim, beni rahat bırakın öte dünyada. Oy hala yokuş. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ne kadar yokuş yürüdüğümüzü. Hani artık buradan çığlık atsam öteki köy duyacak. Oy. Bunu daha yeni ölmüş herhalde. Evet. Bizim orada mesela çiçek koyuyorlar ya. Eşarp bağlanıyor hani şu şeyin başına. Eşarp bağlıyorlar. Eğer kimsesizse de eşarp bağlanıyor bu arada mezar. Bu benim amcamın. Bu babaannem. Mesela bu dedem. Şimdi mesela yukarıda şey göstereceğim. Bu arada Lamia'nın amcası Hinduizm'e inanıyormuş. Hindistan'da mı öyle dedin? Bir kişi. Hindistan'dan geldi, bir ay sonra burada. Ama orada yaşıyordu. Orada yaşıyordu. Hastalan kanserin son aşamasıydı. Hı hı. Geldi burada da tedavi olmaya Hı hı. şey yapmaya çalıştı. Ama olmadı işte, son aşaması ya. Ay bayağı ormanmış gerçekten dediğin gibi. Oy. Bak. Şöyle koyayım. Düşme. Benim, bu benim amcam Ramazanov Ceyhun. 29 yaşında intihar etmiş de, bu benim dedemin annesi, büyük babaannem. Hı hı. O şeyde doğmuş. Yüzbay kızı yazıyor. Evet, Yüzbey kızı. O şeyde doğmuş. Sen söyleyeyim. Doğum tarihini bu yakın köylere kadar Ermeniler saldırıyor. 1905 6'da işte saldırmışlar. 6'da doğmuş zaten. Evet, o zaman bu benim büyük babaannem 9. ayda annesinin karnındaymış. Hı hı. Köy hepsi bu dağlara falan kaçıyor. O hamile olduğu için kaçamıyor. Sonra un kisesinin içine saklanıyor. Un kesesinin içine. Öyle bir şey dedi işte. Hı hı. Benim babaannem dedi, un kisesinin içine bir saklanıyor. İşte Hı hı. o şeyleri bilmiyorum ya şu an, nasıl un şeylerinde. Ha, farklı tutuyorlar. görünüyordur belki Evet, diye. tutuyorlar falan. Ama işte yol zor olduğu için zaten bu köye kadar Ermeniler yetişememiş, ama o buna kadar köye kadar olan yerlerde Hı hı. katliamlar olmuş mesela. Uzun yaşamış. Allah güzel ömür vermiştir umarım. 91 yaş. Aynen. Çok bilimliydi. At üzerinde gezerdi. Valla. Ot çöp ve görmezden ot çöp falan şeyleri de çok iyi bilirdi sonra. Ve O çöp dediğin hani bitkileri falan, hani ne işe yarar, ne bitkileri yapılır falan. hepsi çok iyi tedavi yapardı. Oo. Ondan sonra 4. sınıfta okulu terk etmiş. Hı hı. Kahve içmiş mi falan filan. Hani öyle bir delikanlı mı diyorlar. Öyle bir özelliği vardı. En azından at üstünde gezerdi diye biliyorsun yani. Bizimkiler yerinden kalkamıyor. O at üstünde böyle 20 kaç yaşında evlenmiş mesela, ama Geç evlenmiş o zaman. 25 mi 23 mi? 25 hani bilmiyorum. 20'lerde, ama benim mesela babaannem erken yaşında evlenmiş, o 13 mü falan 14 mü? Evet O işte. zamanlarda, ama Aşk evliliği mi yapmış peki? onu bilmiyoruz. Bence aşk Ama evliliği benim yapmıştır. kocası Çerkes. Hı Ama hı. onun mezarı nerede?
O bilmiyorum işte Nezar'ı hiç görmedim. Onu 2. Dünya Savaşı'na katılmış. Aa, Geldi 2-3 gün hastalandı öldü direkt. ah be. Onun Olsun, evine dönmüş en azından sağ Ama salim. mezar cidden nerede hiç şey yapmadım. Mesela bu onun şeyi kardeşi mi abisi mi yaşı küçük bilmiyorum. İşte o beraber yapıyorlar. Bu mu? Bu amcam bu Niye Rusça yazıyor onun şeyinde? Rusya'da Kiril alfabesi. He, Kiril alfabesiyle. O zamanlar Kiril alfabesi kullanıyorlardı. Aa, şey soracağım. Azerbaycan'da Rusça eğitim veriyorlar mı? Şu an. Var. Çünkü şey gördüm markette, Rus defteri yazıyordu bir Ha, şeyin var. üstünde. Rusça dersi var, İngilizce dersi var. Ha, hem Rusça hem İngilizce mi öğretiyorlar? İkisi de var. İkisi de var. Rusya'da İngilizce. Ya yabancı dil olarak var ya sizde Almanca, Evet. Fransızca. Ama kaldırılmalı bence Rusça. Ama şey kullanılıyor ki. Mesela Her yerde var tabi. Almanca da kullanılıyor. Mesela Doğru. Almanca Almanya dışında nerede kullanıyor ki? Avusturya, Almanya Aynen. falan filan. Hiç gerek yok. Rusya ama şeyde kullanıyor en azından. Mesela Yaygın. Orta Asya'da Asya. kullanıyor mesela. Sen biliyor musun Rusça? Ben Rusya'da öğrendim Rusya'yı. İyi konuşuyor musun yoksa Orta. çatapata? Sıfırdan öğrendim. Orta konuşuyorum. Size öğretmediler mi Rusça? Okulda Az buçuk. ben Türk lisesi okudum. Türk lisesi Ha, okudum. Türk Ondan önce de lisesinde çok yok. değildi. Tamam. Sizin ailede konuşmuyorlar çünkü Rusça. Evet. Benim babam yaşadı Rusya'da ama ailede konuşmadı Evet. Rusça. İlginç. Bye.